terapi seanslarında bana gelen biçimiyle boşluk ya da boşluk hissi daha çok kaygıyla, belirsizlikle, içinde durulamayan ağır bir duygu olarak karşıma çıkıyor. Ama aslında boşluk bizim için bir potansiyel alan demek. Mesela yaratıcı süreçlerde buna biz karanlık evre deriz. Yani bir performans, bir eser ortaya koymadan önce, yani onun araştırma süreçlerinde kişinin düştüğü bir boşluk vardır. Yani o vakte kadar ürettiği her şeyin yapının içerisinde bir yer bulamadığı ve neyin nereye koyulacağının bilinmediği, başlarken çok emin olunan o fikirlerin böyle havalarda uçuştuğu, yani bilinmezliğin ortaya çıktığı bir karanlık evre. Bu karanlık evre asıl yaratımdan önceki kaybolma hali. Yani içerisinde kaybolacağım ki bütün potansiyelleri aynı anda görmeye başlayacağım. Bütün ihtimaller havuzunun içerisinde duracağım ki oradan yeni bir şey doğuyor olacak. Yani bunu hamileliğin 9. ayı gibi de düşünebilirsiniz. Orada bir karanlık evre. Yani bir şey çıkacak, benden bir şey geliyor ama neyin geldiğini bilmiyorum, zamanını bilmiyorum ve benim beklemem gereken bir süreç var. Tao felsefesi üzerinden baktığımızda boşluk aslında çok güzel bir şey. Yani yaratımdan önceki o dinginlik alanı, o her şeyle bütünleştiğim, her şeyi olduğu gibi gördüğüm daha nötr bir kanal. Ve o nötr kanalın doğuracağı şeye de sonsuz ihtimaller denizine de açığım. O yüzden işte Doğu felsefesinde, değil mi? İşte meditasyonlarda biz o boşluktan korkmayız, o boşluğu ararız ve hatta orada bir süre kalıp dinleniriz bile. Peki ne oluyor da birileri boşluğu böyle bir yaratım öncesi potansiyel alan olarak deneyimlerken birileri için tıpkı benim danışanlarımın getirdiği gibi son derece korkutucu, kaygı verici, tedirgin eden yabancı bir alan oluyor. Winnicott diyor ki çocuğun gelişiminde annenin sadece ya da bakım veren diyelim, yani annenin aslında bir cinsiyeti yok. Çocukla ilgilenen, bakan kişi, sadece fiziksel bakım değil, duygusal bakımdan da bahsediyorum. Annenin yeterince iyi, yani mükemmel olduğu bir şeyden bahsetmiyorum. Bir parça eksikliği olacak. Çünkü eksiklik olmazsa o zaman çocuk büyüyüp gelişemez. Çocuk bir şeylerin eksikliğini yaşayıp onu tamamlamaya çalışacak. Bu gerekli bir evre. Ama bunu bir eşik gibi düşünelim. Eğer ki annenin o yeterince orada olma hali, yeterince orada bulunma, yeterince bakım verme hali eşiğin altına düştüğünde o zaman çocukluk gerçekten bir tür ölüm kalım deneyimi gibi bir şeye dönüşüyor. Ve boşluk hissi çocuklukta destekli bir yerden olursa çok okey. Yetişkinlikte işte boşluğu o yaratıcı potansiyel olarak deneyimleyen kişilere dönüşüyoruz. Ama boşluk tam tersi travmatik, ihmalkar ve çocuğa ben yokum, ben burada değilim, benim varlığım tanımlanmıyor, benim varlığım görülmüyor hissi yaratacak kadar yıkıcı bir yerdeyse yetişkinlikte bu boşluk aynı ölüm duygularını tetikliyor. Yetenekli Çocuğun Dramı kitabından Alice Miller diyor ki anne baba çocuğun gözünde tanrıdır. Yani ben kendi varlığımı bakım verenimin gözünden aynalayarak tasdikliyorum. Evet ben buradayım diyorum. Ancak bakım verenimin gözlerine baktığımda orada biri yoksa, yani anne var ama yok,
Burada ama değil. Yani fiziksel olarak varlığı okey ama orada yok. O zaman çocuk için bu ölüm gibi bir deneyim oluyor. Yani artık boşluk bir yaratıcı potansiyel alanından korkunç bir yok oluş ve hiçliğe gidiyor. Daha varoluşçu bir yerden aldığımızdan. Daha farklı yani boşluktan. Bunun tam tersini düşünelim. Hiç boşluk bırakmayan bir bakım veren olduğunda da bu sefer değil mi, o boğulma hissi yani çocuğa hiç alan tanınmıyor. Durmadan işte ağzına yemek tıkan bir anne hayal edin. Yani bir dur, bir nefes alayım, bir o yemeğin bir tadına bakayım. Hani o yemeğin benim vücudumda ne yarattığına bakayım ve sonra ikinci kaşığımı alayım değil. Durmadan o tıkılma hissi. Bu da aslında aynısının tersi gibi düşünebiliriz. Yani ikisi birbirinden çok da farklı değil. Tıpkı diğer bütün uç noktadaki iki şey gibi. Daha döngüsel düşünürsek onlar aynı yere çıkıyorlar. Ancak destekleyici bir boşluk olduğunda Winnicott diyor ki annenin sadece o odada olması ve bebeği zihninde tutması yeterli. İşte o zaman çocuk annenin varlığıyla yani biliyorum ki o orada fiziksel olarak, duygusal olarak illa bana temas etmek, beni kucaklamak, beni korumak, beni tutmak zorunda değil. Ama zihinsel olarak, duygusal olarak beni tutması yeterli. Anne orada olduğunda o zaman o aradaki minik boşluk benim için bir keşif alanı oluyor. Yani araştırıyorum, işte kumandayı alıyorum, ısırıyorum, onu çekiyorum, buna bakıyorum. Değil mi? Yani daha cesaretli, daha keşfe açık bir bebek oluyorum. Ancak orada beni tutan bir yetişkin yoksa bir donma tepkisini düşünebilirsiniz. Yani bebekler aslında donuyorlar. Potansiyel boşluk değil ama travmatik boşluk olduğunda sinir sistemlerimiz çöküyor. Çünkü yavru olmak demek benim kendi duygularımı düzenleyemediğim, kendimi regüle edemediğim ve regüle edebilmek için bir yetişkinin bedenine ihtiyaç duyduğum, bir yetişkinin beni tutmasına, pışpışlamasına, fiziksel, duygusal, zihinsel benimle temas etmesine ihtiyaç duyduğum bir dönemdeyim demek. İşte zaten yeterince iyi annelik ya da yeterince iyi bakım tam olarak burası. Yani bu evreyi eşiği atlatıp da bebeğin sinir sistemi çökmeyecek halde geçirtebilmekle ilgili bir şey. Peki bu olduğunda ne oluyor? Sistem çöktüğünde, şimdi iki yetişkini karşılaştıralım. Biri daha görülen, daha duygusal olarak duyulan, daha potansiyel bir boşluk alanı verilen ve desteklenen bir bebek olsun. Diğeri ise izole olmuş, yalnız bırakılan ve o desteği arayan, çığlıkları duyulmayan ve günün sonunda da çöken bir sistem düşünelim. Yetişkinlikte anne beni nasıl tuttuysa, nasıl beni regüle ettiyse ben bir yetişkin zihni olarak kendimi tutmayı biliyorum. Yani anneden onu modelliyorum. Ancak ben tutulmadıysam kendime eşlik etmeyi de bilmiyorum. Kendimi tutmayı da bilmiyorum. İşte o zaman iki farklı yetişkin oluşuyor. Biri içsel çocuğuyla kalabilen, içsel çocuğunu tutabilen, yani o çift bilinçli halle kendine eşlik edebilen ve o yüzden de boşluğu bir tür yaratıcı potansiyel alan, bir tür dinlenme alanı olarak deneyimleyen yetişkin oluyor. Diğeri ise boşlukla hiçbir şekilde kalamayan, onu durmadan doldurmaya çalışan, durmadan eylemde bulunan ikinci tür, yani boşluğu bir tür kaygı, bir tür anksiyete olarak deneyimleyen yetişkine dönüşüyor. Çözümü var mı? Tabii ki de var. Aslında bizim psikoterapide yaptığımız şey, yani bu arada böyle bir çocukluk öyküsünün olması, hadi ilk 5 yıl diyelim, sizin muhakkak işte yetişkinlikte böyle bir şeye dönüşeceğiniz anlamına gelmiyor.
kişi bunu ergenliğinde, dış dünyada, diğer ilişkilerinde bu tutulma deneyimini yaşayabilir ve bunu içselleştirebilir. Ancak yetişkinlikte boşlukta kalamıyorsanız ve bunu bir şekilde terapiyle, başka ilişkilerle, bağlanmayla dönüştüremediyseniz, psikoterapiye geldiğinizde biz bununla şu şekilde çalışıyoruz. Terapist o tutma, görülme, zorlu duyguların içerisinde birlikte kalma, yani anne bebeğin o ilk evrede yaşadığı deneyimi seans odasında danışanıyla yaşıyor oluyor. Yani o tutan rolünü terapist alıyor. Ve birlikte bizim amacımız bu travmatik boşluğu potansiyel yaratıcı boşluğa dönüştürmek. Ancak bunun için, yani kişinin kendini tutabilmesi için önce tutulma deneyimini yaşaması lazım. Ve ondan sonra aslında terapistin verdiği o yeterince iyi annelik, bir iç ses, bir kendine eşlik etme, kendi duygularını regüle edebilme, yönetebilme, o duygularla kalabilme ve o duyguları bir tür dış dünyada eylem olarak kullanabilmeye dönüşüyor. Ve bu gerçekten öyle bir seanslık bir farkındalıkla olabilecek bir şey değil. Zihni değiştirmek kolaydır. Yani farkındalık zaten bunun için var. O yüzden işte bir kitap okudum, hayatım değişti. Çok kolay bir süreç. Ancak sinir sisteminizi ve duygunuzu değiştirmek, yani o olay hakkındaki hissiyatımı değiştirmek daha uzunca bir süreç. Çünkü daha bedensel, daha somatik, daha duyumsamaya dayalı süreçlerin, daha hormonların aktive olduğu bir süreç. O yüzden psikoterapiler uzun sürüyor. Yani o öğrenmişliğin yerleşmesi sadece zihne değil, bedene de oturması gerekiyor ve beden yavaş, geç, sağlam öğrenir. Yani zihni değiştirmek kolay, bedensel hissiyatı değiştirmek o kadar kolay değil ama bedensel hissiyatı bir kere değiştirdiğinizde o gerçekten kalıcı bir değişim oluyor. Belki buradan ilk videoya da biraz gidebiliriz. Yani değişim nedir, değişime direnmek nedir kısmından. Boşlukla ilgili bir diğer konuda hareket için boşluk gerekiyor. Neyden bahsediyorum? Hemen ilkokul bilgisine gidelim. Maddenin halleri vardı. Belki hatırlarsınız. İşte katı, sıvı, gaz. Değil mi? Katı maddenin molekülleri nasıl? Oldukça sıkı, birbirine yakın, boşluksuz ya da çok az, ihmal edilecek düzeyde bir boşluk var. Ve bu olduğunda hareket kapasitesi azalıyor. Sıvıya geçtiğimizde maddeye ikinci bir özellik ekleniyor, akışkanlık. Ve akışkan olabilmesi için o maddenin sıvı molekülleri arasında biraz daha boşluk var. Değil mi? Yani o akışkanlıkta moleküller birbiri üzerinden aka aka ilerliyor. Gaza geçtiğimizde ise aradaki boşluklar iyice büyüyor ve o yüzden gaz molekülleri hızla bulunduğu kabı bir şekilde dolduruyor, yayılıyor ve esneklik ve akışkanlığı daha fazla oluyor. O yüzden katı olan kırılır, yumuşak olan esner, ilerler, hareket eder. Yaşamdaki akışkanlığımız da ne kadar boşluğa izin verdiğinize göre değişir. Bunu zihinsel süreçler olarak da alabilirsiniz. Bunu bir tür eylem planı olarak da alabilirsiniz. Eyleme geçmek için iki şeye ihtiyacım var. Çoğu erteleme huyu da ya da erteleme davranışı da bununla bağlantılı. Eylem için önce bir boşluğum olacak ki o boşlukta hareket edebileyim. İkinci olarak da bir duyguya ihtiyacım var. Yani duygu bedenlerimizin ve aksiyonlarımızın yakıtı gibi düşünebilirsiniz. Zihin değil. Zihin analiz etmek için ayırmak, parçalara bölmek, onları birbirine entegre etmek için bütünü
anlamak ve parçalamak için var. Yani zihin daha düşünsel bir süreç. Büyük resmi görebilmek, küçüğün detaylarını anlamlandırabilmek için var. Ancak sizi eyleme geçirecek olan şey duygu. Duygu olmadığında bütün o resmin içerisinde kaybolabilirsiniz. Zihinde kaybolabilirsiniz. O yüzden bir önceki videoya dönelim. Overthinking, aşırı düşünme bizi eylemden de alıkoyuyor. Çünkü duygu beni bir eyleme götürecek ama o eyleme gitmeye korkuyorum. O da bir duygu. Ondan da kaçıyorum ve zihnimde kayboluyorum gibi düşünebiliriz. İşte bütün bunlar yine Winnicott'un söylediği, yani o ilk ilişki, bakım veren çocuk arasındaki ilişkiye dayanıyor. Çünkü biz bakım verenden sadece nasıl yemek yiyeceğimizi, nerede konuşacağımızı, nerede susacağımızı, sadece kuralları öğrenmiyoruz. Biz bakım verenimizden aynı zamanda duygularımızı düzenlemeyi öğreniyoruz. Duygularımızı anlamlandırmayı öğreniyoruz. Duygularımızla bağ kurmayı ve o bağ kurduğumuz duygular üzerinden yaşamda hareket etmeyi öğreniyoruz ya da öğrenemiyoruz. Öğrenemezsek bir problem yok. Çünkü çözümü var. Öğrenebileceğimiz yerlere doğru gidiyoruz. Ya da zaten başka ilişkilerde, başka yöntemlerle bunu öğrenmiş oluyoruz. O yüzden boşluk konusu aslında sizin için bir test olabilir. Yani ben boşlukla nasıl ilişkileniyorum baktığınız anda, boşluğun sizde yarattığı duyguya baktığınız anda, bu arada bu dönem dönemde değişebilir ya da şimdi çok bireysel bir yerden konuştuk ama toplumsal etkiler, bağlamla beraber bir dönemlik bu kaygı da yaşanabilir. Yani sadece bireysel değil, kolektif de bakmak lazım duruma. Şu da bir gerçek. Duygu regülasyonu iyi olan bireyler psikolojik olarak daha dayanıklı oluyorlar. Yani çocuklukta zaten daha kolaps olmayan, yani çökme yaşamadıkları, sadece ufak travmalarla atlattıkları süreçlerle ilerlediklerinde psikolojik dayanıklılık daha yüksek oluyor. Ya da böyle bir deneyimden gelmese bile işte uzun dönem kendiyle ruhsal olarak hangi yöntemle olursa olsun çalışan kişi, işte kendine yatırım dediğimiz şey aslında psikolojik dayanıklılığına yatırım. O yüzden bir depremde, bir afette herkes TSSB olmuyor. Yani post travmatik stres bozukluğu bir deprem bölgesinin %20'sinde görünüyor. Ve o görülen %20'nin biz aile öyküsüne, geçmiş yaşantısına baktığımızda da zaten oralar ilişkisel travmalarla dolu oluyor. Yani birinin psikolojik sağlamlığı daha yüksekken o travmatize olmuyor ya da olduğu travmatizasyonu ufak bölünmelerle atlatıyor zamana bağlı olarak. Ancak zaten ilişkisel travmalarla dolu, psikolojik dayanıklılığı o kadar da olmayan kişiler travma sonrası stres bozukluğu yaşamaya başlıyor. Yani onunkisi zamana bağlı kendi kendine iyileşmeye geçmiyor. Tam tersi tedavi görmesi gerekiyor. O yüzden boşluk meselesine bir bakalım derim. Yani sizde nasıl bir etkisi var? Nasıl ilişkileniyorsunuz? Dönem dönem hayatınıza nasıl yansıyor ve boşluğa bir de Tao tarafından bakmak ya da daha varoluşçuların aldığı yerden bir özgürlük, bir seçim, bir yaratım alanı olarak bakmak acaba şu anki deneyiminizi nasıl etkiler? Önemli bir soru.